Hazır egzoz sökülmüşken ve vites geçişlerinde hissettiğim vuruntu sebebiyle ön arka şaft takozlarının değişimi, tedbiren askı bilyası ile şanzıman takozunun değişimini bu videoda tüm detaylarıyla sizlere göstermeye çalışacağım. İlk yayınladığım videoda da gösterdiğim güç aktarma organlarından hayati öneme sahip parçalardan biri olan ön takozdaki boşluğa ufaktan bir değinmiştim. Diferansiyel tarafında bulunan bu takozda da herhangi bir sorun olmamasına rağmen buranın da takım olarak yenilemesini yapıp ilerleyen zamanlarda başımız ağrımaması için askı bilyasını da değiştirmek istedim. Tüm bu parçaların değişimini Febi Sıvak işbirliği ile gerçekleştirip araçta sürüş konforunu nasıl artırıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Araç altında yaptığım video içeriklerinde gerçekten hiç haz etmiyorum desem yeridir. Gerek aydınlatma gerekse çalışma alanı darlığından tüm detayların gösterilmesi için şekilden şekile girip epey ter attığımız çalışmalardan oluştuğu için haliyle benim için de yorucu oluyor. Çekimler olmasa ve detaylarda boğulmazsak tüm bu işlemler neredeyse 2 saat içerisinde bitirip aracı sürüşe hazır hale getirmek varken maalesef birazdan göreceğiniz işlemlerin mutfak kısmı bir günümüzü alabiliyor. Video başında da belirttiğim gibi şaft sistemini sökebilmek için egzoz sistemini dışarı almak gerekiyor. Ben daha önceki videolarımda egzoz sistemini komple elden geçirdiğim için bu parçaların söküm aşamasını direkt geçerek ilgili bölüme geliyorum. İzlemeyenler varsa egzoz sistemindeki yenileme işlemine de sağ üstteki bağlantıdan ulaşabilirler. Hem şaft takozuna diğer bir adıyla şaft köselesine ulaşabilmek adına hem de şanzıman takozunun değişimi için bu yatağı şaseden ayırmamız gerekiyor. Birkaç cıvatasını söküp diğerlerinin tamamını sökmeden önce şanzımanı kriko ile destekleyip destek parçasının tüm cıvatalarını sökerek şanzıman ve şaseden ayırıyoruz. Şaftı alabilmek için egzozun asıldığı bu parçayı da tüneldeki yerinden söktükten sonra ilerleyen aşamalarda temizliği yapılmak üzere bir kenara aldım. Şaft ve şanzıman flanşı arasında duran altıgen takozun tüm cıvatalarını sökerek bağlantılarını ayırmaya başlıyorum. Şaftı çevirerek bir tarafı somunlu cıvataların teker teker söküm işlemini gerçekleştirdim. Tabi bu işleri yaparken vitesin boş konumda ve el freninin inik olduğunu arada belirteyim. Ön tarafta yaptığım işlemlerin aynısını diferansiyel tarafında bulunan şaft takozu için de yapmamız gerekiyor. Eski model BMW'lerde diferansiyel tarafında genellikle takoz bulunmasa da yeni model arkadan itiş araçlarda W124'teki gibi arka takozu da görmek mümkün. Şaft askı bilyasında bulunan 2 adet cıvatayı da söküp şaftı destekledikten sonra artık ön ve arkadan kastırarak şaftı çıkartmamız gerekiyor. Söküm aşamasındaki zorlanmalarıma istinaden bu şaftın bu zamana kadar hiç sökülmediğini söyleyebilirim ki flanş kısımları paslandığından ayırmak epey uzun sürdü. Levye kullanarak ayırdığımız şaftı nihayet dışarı aldıktan sonra gelen parçalarımıza şöyle bir bakalım. Daha önceden de belirttiğim gibi Febi ve Sıvag ile yapılan işbirliği sonucunda gerekli malzemeler tarafıma gönderilmişti. Özellikle takoz ve kauçuk tarafında daha önceden edindiğim tecrübelere dayanarak Sıvag marka takozlar aşağı yukarı 5 ila 8 yıl arasında kullanım ömrüne sahip oluyorlar. Ancak aynı şeyleri sensör, ön takım ve diğer motor parçaları için söylemek pek mümkün değil. Febi 03897 numaralı parça şaft askı ve bilyasından oluştuğu gibi rulman kısmı ayrı olarak satılıp eski askının üzerine de presletilebilmektedir. Sıvag marka şanzıman takozuna şöyle bir baktıktan sonra ön ve arka şaft takozuna ait parçalar da cıvataları ile montaja hazır hale gelmektedir. Hazır konusu gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Mesela ben bu seti aldığımda cıvatası, somunu, pulu vesaire hepsi tam takım olarak geliyor. Ancak parçaları yedek parça satıcılarından sipariş ettiğinizde ürün aynı olmasına rağmen içerisinde genellikle yancılar dediğimiz aslında gerekli olan somun, kelepçe, gres vesaire gibi ürünler olmuyor. Özellikle bu durum aks körüklerini aldığınız zaman içerisinden porya somunu çıkmaması, aynı şekilde diferansiyel cıvatalarının olmaması veya tekerlek bilyası değiştirirken bile bu yancılar kutu içerisinde olmayabiliyor. İşte bunun sebebini sizlere anlatmaya başlayayım. Hikayemize Febi Sıvag üzerinden gidecek olursak sitelerine girip katalogdan aracım için uyumlu şaft takozuna baktığımda hem sadece takoz hem de full set olarak 2 ayrı numaraya sahip ürün listelendiğini görüyorum.
Bu parçaların ülkemizde distribütörlüğünü yapan ismini vermek istemediğim firmalar daha ucuz olduğu için ithalat aşamasında sadece yancıları olmadan bu ürünleri seçerek piyasaya sürüyorlar. Aynı durum aks körüklerinde sıkça karşılaşılan bir durum olduğu için mesela sadece körük aldığımızda fiyatı X lirayken komple set olarak almak istediğimizde fiyatı 2X lira olabileceği gibi genelde tam set olarak bu ürünler Türkiye stoklarında bulunmuyor. Olayın tamamen ticari kaygılar ve müşteri seçimlerinin etkili olduğu bu sistemde anlattıklarımın Febi Sıvak ile hiçbir ilgisi olmamakla beraber bu durum yerli olmayan diğer rakip firmalar için de maalesef bu şekilde olabiliyor. Asıl konumuza geri dönecek olursak en son şaftı araçtan ayırmıştık. Şaft iki parça olduğundan ve askı bilyasını sökebilmek için bu ortadaki somunu gevşetip ayırmamız lazım. Yalnız ayırmadan önce kesinlikle işaret koymanız gerekiyor. Yoksa şaftın balansı bozulacağı gibi şaftı tekrardan söküp balans yaptırmanız ve ikinci bir maliyet olarak karşınıza çıkması gibi can sıkıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yaşayanlar illaki olmuştur diyerek bu şaftta oluşabilecek dengesiz bir balans araç gövdesinde yüksek hızlarda şiddetli sallantı ve titreşimlere neden olmaktadır. Bu önemli uyarıyı yaparken eski rulman şaft üzerinden sökülüp yenisi çakılarak tekrardan montaj aşamasına geçiyoruz. Az önce bahsettiğim işaretlemeye dikkat ederek şaftı uygun şekilde birleştirip tekrardan garajıma geçiyorum. Şafta baktığımızda epey kirli durumda ve ortada duran bu şaft titreşim engelleyici denge takozunu da görmektesiniz. Aslında bunu da sipariş edecektim. Lakin listeleme ekranında sadece manuel şanzımanlar için olduğunu görünce bu parçayı elemiştim. Ancak bu parçanın da siparişini geçtim ve gelmesi zaman alacağından şimdilik eski parçasıyla toplayıp ilerleyen zamanlarda şanzımanı indirdiğimizde bunun da değişimini gerçekleştireceğimi belirteyim. Şaftı da güzelce boyadıktan sonra son haline de bir bakacak olursak sanırım eskiye nazaran daha güzel oldu. Az önce şaftı araçtan ayırırken de zorlandığımızı belirtmiştim. Burada da takozun çekiş darbeleriyle nasıl ayrıldığını görebilmeniz amacıyla çektim ki araç üzerinde levyeyle kastırarak biraz ter atmıştık. Sökülen parçalara baktığımızda diferansiyel tarafında bulunan takozun yer yer ufak çatlaklara sahip olduğu, bunun haricinde ciddi hasarlar bulunmadığı görülmektedir. Ancak ön taraftaki takoz için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Burçlar takoz içerisinde boşluk yaptığından vites geçişlerinde ve fren yapıp gaza basınca şaft üzerinde oluşan yük değişimlerinde ciddi oranda vuruntu yapıyordu. Şaft takozlarının montajına geçmeden önce şanzıman üzerindeki eskimiş bu takozun da değişimini yapalım. Video başında şanzımanın alt parçasını söktüğümüzden takozu tutan tek bir civatayı da sökerek parçayı yerinden çıkarttım. Eski ve yeni takoza baktığımızda aslında ciddi kopmalar yok ama yıla bağlı olarak ömrünü tamamladığında yenisinin montajına geçiyorum. Söküm işlemindeki gibi takozu yerine yerleştirip somunu sabitledikten sonra montajlanmış hali de bu şekilde olmuştur. Tekrar şaft takozlarının montajına geçecek olursak flanş üzerine montaj yapmadan önce sökümü kolay olsun diye ve montaj anında burçların güzelce oturması için yuvaları uygun bir silikon veya seramik gresle ufaktan yağlamakta fayda var. Takozların montaj yönü ve civataların bağlanacağı noktalara da değinecek olursam bunları kafamıza göre maalesef takamayız. Kutu içerisinden çıkan bilgi yaprağında yönü belirten yazının bize doğru bakacağı, yani aracın arkasına doğru gelecek şekilde takılması gerektiğini belirtmişler. Takozu bu yönergeye göre civata deliklerine de dikkat ederek yerleşimini yaptım. Civataların boşluklarını hızlı bir şekilde aldıktan sonra hepsini 65 Nm ile torklamamız gerekmektedir. Açıkçası bu noktada kılavuza bakmadım ama geçmiş tecrübelerime dayanarak 60 ila 65 Nm arasında bir tork şaft takozları için yeterli bir değerdir diyerek diğer takozun montajına geçelim. Diferansiyel tarafındaki flanşın da yalandan bir temizliğini yaparak sıkı geçen burçların diğer tarafta yaptığımız gibi ufaktan greslemesini yaparak yerine yerleştirdim. Bu yerleşimde yine yazının bize bakacak şekilde olmasına, yani diferansiyele doğru olacak şekilde takılmasına dikkat etmeniz önemlidir. Bir abimizin yardımıyla şaftı uygun açıda kaldırıp her iki taraftaki flanşlara oturtup ortadan da askı bilyası ile idareten sabitledikten sonra diğer civataların sıkım işlemine hızlı bir şekilde geçelim. Titreşim takozunun da ayarlamasını yaparak yeni civataları deliklerinden geçirip bunları da 65 Nm ile teker teker sıkıyoruz. Hazır bu noktadayken şanzıman kulağının sabitlendiği bu parçaları da bir dizi temizlik ve boyama işleminden geçirdiğimizi araya ekleyelim. Bunların da sabitlemesini şase üzerindeki yerlerine yaparak orta askının civatalarını da sıkıyorum. Buralarda torka çok gerek yok ama meraklılar için söylüyorum, 25 Nm ile sıkabilirsiniz. Diferansiyel tarafındaki civataları da ön taraf ile aynı torkta sıkma işlemini yaparak buraları hızlıca geçip direkt sonucu sizlerle paylaşıyorum.
daha konforlu bir sürüş için diferansiyel tarafındaki burçlarda oluşan boşlukların onarımı, traversin indirilerek henüz kötü durumda olmayan burçların da yenilemesini yaparak aracın çok daha uzun vadeli kullanılması için gereken işlemleri yakında yapacağımızı da belirteyim. Dilimin döndüğünce sizlere arkadan itişli araçlarda referans olabilecek bu değişimi tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Hatalarımızın da olabileceği bu restorasyon sürecinde videoyu beğenip atacağınız her yorum bizler için bir motivasyon kaynağı ve teşekkür mahiyetinde olacaktır.